Merhabalar, Sosyal Art kanalına hoş geldiniz. Shortcut serimizin ikinci bölümünde Sony A7 tuş atamalarını konuşuyoruz. Hangi çekimlerde hangi tuş atamaları işimizi kolaylaştırır, adım adım birlikte keşfedeceğiz. Bir çekim sırasında saniyeler çok kritik olabilir. Menüye girip aramak yerine sık kullandığınız ayarları tuşlara atayarak hız kazanabilirsiniz. Özellikle hibrit çalışanlar için, yani hem fotoğraf hem video çekenler için bu ayarlar hayat kurtarıyor. A7 üzerinde farklı özellikler atayabilmemiz için fazladan 4 adet tuş bulunuyor. Bu tuşlar C1'den C4'e kadar uzanıyor. Bu arada makine üzerindeki bütün tuşları özelleştirebilirsiniz. Bu yapacağım özelleştirmeler, çekimlerde tecrübe ettiğim, sıkça ihtiyaç duyduğum ayarlardan oluşuyor. Şimdi birlikte video çekiminde en çok tercih edeceğiniz ayarların tuş atamasını yapalım. Arkadaşlar ben kameramı İngilizce olarak kullanıyorum. Bunun sebebi kaynakların birçoğunun İngilizce olması. Araştırma yaparken de bu bana ciddi bir şekilde kolaylık sağlıyor. Ayarlara geçebilmemiz için öncelikle makine üzerinde bulunan menü tuşuna basıyoruz. Geçtikten sonra en aşağıda bulunan Setup yani kuruluma doğru geldik. Geldikten sonra sağa doğru geçiyoruz. Burada üçüncü seçenek olan Operation Customize yani işlem özelleştir. Buraya geldikten sonra tekrar sağa doğru geçiyoruz. Zaten burada semboller kendisini ifade ediyor. Birinci simgede fotoğrafla ilgili, ikinci simgede ise video ile ilgili olduğunu zaten görüyoruz. Biz şu an video ile ilgili tuş atamalarını yapacağız. Daha sonra buraya geldikten sonra orta tuşa tıkladık. Birinci ve ikinci ayarda kameranın arkasında bulunan tuşları özelleştirmemizi sağlıyor. Daha sonra bu da kameranın üstündeki tuşları özelleştirmemizi sağlıyor. Burada ise kamerada bulunan lensin bazı özel lenslerde tuş da bulunuyor. Bu tuşlara özel atamalar da gerçekleştirebiliyoruz. En alta geldiğimizde ise kamera üzerinde bulunan tekerleri özelleştirebiliyoruz. Şimdi en yukarıdan başlayalım. Birinci ayara tıkladığımızda makine üzerinde bir menü açılıyor. Biz burada en alta doğru geliyoruz. En alta geldikten sonra tekrar sağa geçiyoruz. Burada 5. seçenek olan Display Option yani görüntüleme seçeneği. Buraya geldikten sonra tekrar sağa geçiyoruz. Sağda ortada bulunan Gamma Display Asistan yani Gamma görüntü yardımını tıkladıktan sonra buraya yani birinci tuşa bu ayar atanmış oluyor. İkinci ayara geldiğimizde Peaking Display Selection var. Bunun Türkçesi de vurgulamayı görmedir. İkinci ayara tıklıyoruz ve daha sonra sizde yine bu yukarıda olacaktır. Burada üçüncü seçenek olan netlikle ilgili bölüme geliyoruz. Geldik. En altta bulunan Peaking Display'e tıklıyoruz. Daha sonra yine burada Peaking Display Selection yani vurgulamayı görme. Burada net alanları görebilmemiz için bir yardımdır bu. İkinci tuşun atamasını gerçekleştirdik. Sıra üçüncüde. Üçüncü tuşa geliyoruz. Tekrar orta tuşa tıkladığımızda menü açılıyor. Menüde ikinci seçenek pozlama ve renge geliyoruz. Daha sonra sağa geçiyoruz. Sağda zebra görüntüleme var en altta. Buraya tıkladıktan sonra yandaki ayarı olan Zebra Display Selection yani zebra görüntülemeyi seçiyoruz. Üçüncü tuşa zebrayı atamış olduk. Sıra dördüncü tuşa geldi. Focus Area yani odak alanı. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine dördüncü tuşun ayara tıkladık. Menüde üst kısımda başlıyoruz. Daha sonra netlikle ilgili alan olan üçüncü seçeneğe geldik odağa. Daha sonra yine sağa kaydırıyoruz. Sağda Focus Area'yı gördük yani odak alanı. Buradan da tekrar sağ tarafa geçiyoruz. Burada da Focus Area, odak alanını seçtikten sonra dördüncü tuşun atamasını gerçekleştirmiş olduk. Beşinci tuşa da manuel ile otofokus arasındaki geçiş atamışım. Bunu size nasıl atıyoruz? Beşinci tuş için ayarlara geldik. Üçüncü ayara geliyoruz. Daha sonra burada AF/MF bölümüne geldikten sonra tekrar sağa geçiyoruz. Üçüncü ayar olan AF/MF seçicisi geçişe geliyoruz. Tıkladıktan sonra 5. ayarımıza atanmış oluyor. Daha sonra ikinci ayara geldiğimizde ben sadece 5. tuşa bir atama gerçekleştirmişim. Netlik büyüteci. Bunu nasıl yapıyoruz? 5. tuşa tıkladıktan sonra burada netlikle ilgili olan bölüme geldiğimizde burada Focus Asistan, Odak Asistanı'na geliyoruz. İkinci seçenek olan netlik büyütecini seçiyoruz ve 5. tuşa atamayı da gerçekleştirmiş oluyoruz.
Daha sonra 3. bölüme geliyoruz. Burada birinci tuşa kayıt atanmış. Zaten buna dokunmamıza çok gerek yok. İkinci tuşa APSC Super 35 atanmış. Bu çok faydalı bir mod. Bunu mutlaka buraya atamanızı tavsiye ediyorum. Hem elinizin altında oluyor. Bunu nasıl yapıyoruz? İkinci ayar için tıkladığımızda daha sonra sağa geçiyoruz. Sağda görüntü kalitesini gördük. Görüntü kalitesinden sonra tekrar sağa geçiyoruz. Ve aşağıda görünen APS-C Super 35 tam çerçeve ayarına geldiğimizde orta tuşa basıyoruz ve tuş atamasını gerçekleştiriyoruz. 3. bölümü de tamamlamış olduk. Daha sonra 4. bölüme geçiyoruz. Burada lens üzerinde bulunan tuşa atama yapacağız. Bazı özel lenslerde bulunuyor bu tuşlar. Bende kayıt atanmış bu tuşa. Sizde nasıl bunu gerçekleştireceğiz? Bu ayara geldiğimizde kilitli menü açılacak. Buradan en alta geliyoruz. Yana geçiyoruz. Operation Customize yani işlem özelleştir seçeneğinden tekrar yana geçiyoruz. Burada film çekimi seçeneğine tıkladıktan sonra artık lens üzerindeki tuşla birlikte kayıt yapabileceğiz. Bu aslında işimizi çok kolaylaştırıyor. Bazı ağır lenslerin kullanımı daha da rahat hale getirecektir. Buradan da 5. bölüme geçiyoruz. 5. bölümde makine üzerinde bulunan tekerleri atama yapacağız. Birinci tekerlek makine üzerindeki ön tekerlek diye geçiyor. Zaten sağ tarafta simgesini görebiliyorsunuz nerede olduğunu. Tıkladığımızda yine menüde 2. bölüme gelip buradan Exposure, pozlamaya geldiğimizde tekrar sağ tarafa geçiyoruz ve 3. seçenek olan diyaframı seçiyoruz. Daha sonra 2. tekerleğe tuş ataması yapıyoruz. 2. tekerleğe tıkladığımızda yine menüye geliyoruz. 2. seçenekten Exposure yine pozlamaya geldik. Daha sonra altındaki Estantane seçeneğini Shutter Speed'i seçiyoruz. 2. tekerleğe tuş ataması yaptık ve sıra 3.'sünde. 3. tekerleğe de renk sıcaklığı yani Kelvin'i atadım. Aslında bu özellik çok kullanışlı. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? 2. ayardansa White Balance yani beyaz dengesine geliyoruz. Buradan 1. ayar değil 2. ayar seçtiğimizden emin olmalıyız. Burada renk sıcaklığını kademeli olarak arttırıp azaltabiliyoruz. Buradan 2. ayarı seçtik ve bu tekeri döndürdüğümüzde artık renk sıcaklığı değişecektir. Ve son tekerleğe geldi sıra. Buraya ISO atamışım. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? 2. bölüme geliyorum. 2. bölümde Exposure yani pozlama. Daha sonra burada en altta bulunan ISO seçeneğini tıkladıktan sonra atamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Video için genel atamalarım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böylece menüye hiç girmeden video sırasında tüm kritik ayarları kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf tarafındaysa fotoğraflar için tuş ataması yapmak için yine kamera üzerinde bulunan menü tuşuna basıyoruz. Buradan en aşağıda bulunan Setup yani kuruluma geliyoruz. Burada 3. bölüme geldiğimizde Operation Customize yani işlem özelleştire geliyoruz. Burada 1. bölümde bulunan bölüme tıklıyoruz. 1. bölüme geldiğimizde burada sadece 2 tane tuş atama yapacağız. Bu tuşlar ise 3. ve 4. tuşlar. 3. tuşa beyaz dengesini atıyoruz. Bunun için yine 3. tuşa geldik. Buradan 2. bölüme geldiğimizde aşağıda bulunan White Balance yani beyaz dengesine geliyoruz. Buradan yukarıda bulunan beyaz dengesi White Balance'a tıkladığımızda artık tuş atamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Sıra 4. tuşta. Buraya da odak alanını atayacağız. Buraya yine 4. tuşa geldiğimizde 3. seçeneğe geliyoruz. Buradan 2. bölümde bulunan Focus Area'ya odak alanını yine sağ tarafta seçiyoruz ve tuş atamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra 2. bölüm için herhangi bir tuş ataması gerçekleştirmeyeceğim. Bu sadece benim kişisel görüşüm. Tabii ki siz kendi istediğiniz şekilde tuşları atayabilirsiniz arkadaşlar. 3. bölüme geldiğimizde yine 1. tuş film çekimi olarak kalmalı. Daha sonra 2. tuşa da APS-C Full Frame'i atıyoruz. Bunun içine tekrar 2. tuşa tıkladığımızda bu bölümden 1. alana daha sonra tekrar sağa kaydığımızda APS-C Super 35 Full Frame'i seçiyoruz ve tuş atamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine 4. bölüme geldiğimizde burayı da aynı şekilde APS-C Full Frame'i atamasını gerçekleştirdim. Bunun atamasını da yine az önceki gibi buraya geldiğimizde sağ tarafa geçiyoruz. Sağ taraftan hemen APS-C Full Frame'i seçip atamasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra 5. bölüme makine üzerindeki tekerlekleri atama gerçekleştireceğiz. Buraya yine diyaframı atamışım ön tekerleğe. Atamasını hemen gerçekleştirelim. Yine 1. bölümden sağ tarafa geçiyoruz. Pozlama. Pozlamadan da diyafram seçeneği seçtikten sonra atamasını gerçekleştirmiş olduk.
Daha sonra ikinci tekerleğe tuş atamasını gerçekleştiriyoruz. Bu bölüme geldiğimizde tekrar sağ tarafa pozlamaya geçiyoruz. Buradan yine sağ tarafa kaydırıp diyaframı seçip atamasını gerçekleştiriyoruz. Üçüncü tekerleğe geçiyoruz. Yine buraya Kelvin renk sıcaklığını atamasını gerçekleştirmişim. Bunun da atamasını tekrar bu tuş için yapalım. Yine bu alandan sağ tarafa geçiyoruz. Buradan beyaz dengesi, white balance. Daha sonra sağ tarafa geldiğimizde yine ikinci seçenek olan white balance renk sıcaklığını seçip tekerlek tuş atamasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra dördüncü tekerlek için ISO atamasını gerçekleştirmişim videoda olduğu gibi. Bunun da atamasını gerçekleştirelim. Yine aynı şekilde bu bölümden sağ tarafa geçiyoruz. Tekrar sağ tarafa geçtiğimizde en altta bulunan ISO'yu seçtiğimizde tuş atamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tuş atamaları sayesinde bir sahneden diğerine geçerken saniyeler içinde adapte olabilirsiniz. Tuş atamaları dışında Function menüsü ve My Menu bölümleri de en az tuşlar kadar önemli. Function menüsünü sık kullandığınız 12 ayarla doldurabilirsiniz. Benim tercihlerim ise Function menüsüne kameranın arka tekerleğinin üstünde bulunan FN tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Bastığınızda ekranınıza 12 tane ulaşabileceğiniz ayar geliyor. Bu ayarları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek için menü tuşuna basıyoruz. En aşağıda bulunan Setup kurulum bölümüne geldik. Daha sonra sağa geçtiğimizde burada üçüncü seçenek Operation Customize yani işlem özelleştir seçeneğine geldikten sonra burada dördüncü seçenek olan FN menü ayarlarına geldikten sonra burada fotoğraf ve video için özelleştirebileceğimiz 12 tane seçenek bulunuyor. Videonun çok uzamaması için bunların tek tek atamasını gerçekleştirmeyeceğim arkadaşlar. Sadece birinin atamasını gerçekleştirip diğerlerini de aynı şekilde referans alarak yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde aynı bölüm açılıyor. Buradan daha sonra ses kaydı bölümüne geldiğimizde tekrar sağa kayıyoruz ve ses seviyesini tıkladığımızda atamasını gerçekleştirmiş olacak. Üst kısımda fotoğraflar için 12 adet ayar seçenekleri, alt kısımda ise video ile ilgili yine aynı şekilde 12 adet ayar seçeneği var. Burada önemli olan ayarlar resim profilinin, netlik haritasının, zebra seviyesinin, FPS hızımızın, yaratıcı görünümün, steady shot'ın, vurgu seviyesinin ve ses seviyesinin bu bölümde olduğundan emin olun arkadaşlar. Bu ayarlar sıkça ihtiyaç duyabileceğiniz ayarlardır. Fotoğrafla ilgili alana geldiğimizde ise burada da flash modunun, yaratıcı görünümün, steady shot'ın, resim kalitesinin, ortam kayıt ayarlarının, metraj kipinin bu bölümlerde olduğundan emin olun arkadaşlar. Bu ayarlarda fotoğraflarda sıkça kullanacağımız ayarlardır. My Menu kısmına nadir ama kritik ayarlar ekleyebilirsiniz. Yine benim tercihlerim ise My Menu kısmı menüde bulunan bu yıldızlı bölümde yer alıyor. Buradaki atamaları da şu şekilde gerçekleştireceğiz. En altta bulunan menü ayarlarına geldikten sonra sağ tarafa geçiyoruz. Burada öge ekle seçeneğinden sonra burada istediğimiz ayarları atayabiliyoruz arkadaşlar. Burada hangi menüyü atayabileceğimiz, burada aslında birden 6'ya kadar menü oluşturabiliyoruz. Örnek veriyorum, ben ikinci menüye yerleştireceğim. Yukarıda mı yoksa aşağıda yer alması için seçiyorum ve yerleştirmiş oluyoruz. Buraya ben birinci bölüme en çok tercih edilen ayarlardan ekledim. Dosya formatı. Burada formatları 4K HD olacak şekilde değiştirebiliyoruz. Daha sonra altta bulunan film ayarlarına geldikten sonra burada FPS hızı ve bit seçeneklerini seçebildiğimiz bölüm var. Onun altına da format seçeneğini koydum ben. Daha sonra altında monitör veya vizör seçenekleri var. Burada ben tıkladığımda vizör veya monitör arasında geçiş yapabiliyorum. Bunu otoda kullanıyorum şu anda ama elim vizöre kapadığında veya gözüm vizöre gittiğinde bu şekilde vizörden de görmüş oluyorum. Ama bunu sadece monitörden, LCD ekrandan görmek istiyorsam bu ayarı tıkladığımda hiçbir şekilde vizörden görüntü alamayacağım. Ama tekrar bu ayarı eski ayarına getiriyorum. Daha sonra altta gamma yardımı ve gamma yardım türü mevcut. Onun altına da resim profil mevcut. Bu ayarları zaten yine atadık ama bazen yoğun çekimlerde farklı yollardan bu ayarlara ulaşabilmek kolaylık sağlıyor. Böylece menü ormanında kaybolmadan tüm iş akışı elinizin altında olur. Bu kamera ayarlarının ne anlama geldiğini anlattığım bir bölüm istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Özetle A24'te tuş atamalarınızı kendi çekim tarzınıza göre özelleştirdiğinizde kameradan aldığınız hız ve verim 2 kat artıyor.
Sonraki bölümlerde S-Cineton ve S-Log3 gibi profil ayarlarını, renk ve iş akışını adım adım konuşacağız. Sorun veya merak ettiklerin varsa yorumlara yaz. Abone olmayı ve seri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Hoşça kalın. Social Art, sosyal medyadaki sanat.